Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle misafirlerim için hazırlamış olduğum ikramların tariflerini paylaşacağım. Menümde tiramisu, elmalı rulo kek, kozalak mantısı, tavuklu ve hardallı patates salatası, bir de biberli ekmek var. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Şimdi yapımlarına başlayalım. İlk olarak biberli ekmek yapacağız. Bir sos tenceresinin içine 1 su bardağı su ve 1 su bardağı süt ekliyorum. Kısık ateşte biraz ısıtacağım. Kesinlikle el yakmaması gerekiyor. Ilık olacak. Bu önemli bir püf nokta. Ilındıktan sonra üzerine 3 yemek kaşığı toz şeker, 1 pakette kuru maya ekliyorum. Maya eriyene kadar karıştırıyorum. Kabın içerisine 3 su bardağı un ekliyorum. Daha sonra gerektikçe un ilavesi yapacağım. 1 tatlı kaşığı tuz ve mayalı karışımı ekliyorum. Yoğurmaya başlıyorum. Bir tane yumurta ekledim. Yoğurmaya devam ediyorum. Ara ara un ilavesi yapıyorum. Toplamda 5 su bardağı un kullandım. Kulak memesi kıvamında hafif ele yapışan bir hamur olması gerekiyor. Hamurum şu anda hazır. Oda sıcaklığında 45 dakika boyunca üzeri kapalı şekilde mayalandıracağım. O mayalanırken üst kısmındaki harcı hazırlıyorum. 2 tane büyük boy soğanı biraz sıvı yağ ile kavuruyorum. Soğanlar yumuşadıktan sonra 2 yemek kaşığı dolusu biber salçası ekledim. 2 dakika daha kavuruyorum. Daha sonra tuz, karabiber, kırmızı toz biber, pul biber ve 4 yemek kaşığı kadar da susam ekleyeceğim. Bu arada koluma un bulaşmış, onu görmedim. Kusura bakmayın. Susamı ekledikten sonra tekrardan karıştırıyorum ve altını kapatıyorum. Üstündeki harç bu şekilde hazır hale gelmiş oluyor. Hamur mayalandıktan sonra limon büyüklüğünde parçalar kopartıyorum ve yuvarlak hale getiriyorum. Daha sonra yağlı kağıt serili fırın tepsisine diziyorum. Üzerlerine biraz kaşıkla bastırıyorum. Ve hazırlamış olduğum soğanlı iç harçtan ekliyorum. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 45 dakika kadar pişireceğim. Pişmiş hali bu şekilde yumuşacık, çok lezzetli, çok güzel oluyor. Şimdi kozalak mantısı yapacağız. İlk olarak 5 tane patlıcanı 200 derece fırında 1 saat boyunca közlüyorum. Patlıcanları közledikten sonra kabuklarını soydum, küçük küçük doğradım. Üzerine süzme yoğurt ekliyorum, biraz tuz ve karabiber. İsterseniz sarımsak da ekleyebilirsiniz. Karıştırdıktan sonra kenara alıyorum. 1 tane soğan ve 2 tane sivri biberi sıvı yağda yumuşayana kadar kavurdum. 200 gram kıyma ekledim. Kıymayı da yine aynı şekilde kavuruyorum. Kavrulduktan sonra kırmızı toz biber ekliyorum. 1 tane orta boy küçük doğramış olduğum domatesi de ekledim. Domatesler pişene kadar kavurmaya devam ediyorum. 2 tane yufkayı 8 eşit parçaya böldüm. Bu şekilde sıkı sıkı rulolar yapıyorum. İlk başta yaptıklarım görmüş olduğunuz gibi biraz büyük oldu. O yüzden diğerlerini ortadan kestim. Tekrardan sardım o şekilde daha küçük olsun diye. Uzun olanları da piştikten sonra ikiye kestim. Böyle küçük yaparsanız çok daha güzel oluyor. Yufkaları kızgın yağda kızartacağım. Kızarttıktan sonra servis tabağına alıyorum. Ortasına hazırlamış olduğum patlıcanlı harçtan koyuyorum. İsterseniz direkt sarımsaklı yoğurt da ekleyebilirsiniz. Normalde öyle yapılıyor ama ben közlenmiş patlıcanla yaptım. Biraz daha böyle Ali Nazik kebabı gibi oldu üst kısmı. En son kıymalı harcı ekleyerek bitiriyorum. Bitmiş hali bu şekilde.
Şimdi hardallı ve patatesli tavuklu çok güzel bir salata yapacağız. 2 tane haşlanmış ve küp küp doğranmış patates, 3 tane kornişon turşu, 1 küçük kase kadar dereotu, 250 gram haşlanmış ve didiklenmiş tavuk, 1 küçük konserve mısır. Bunların hepsini büyükçe bir kaseye alıyorum. Karıştırıyorum. Şimdi yoğurtlu sosunu hazırlayacağız. Yoğurdun üzerine biraz hardal ekliyorum. Yaklaşık 1 yemek kaşığı. Tuz ve 1 diş de sarımsak ekliyorum. Eğer hardal sevmiyorsanız koymak zorunda değilsiniz. Karıştırıyorum. Yoğurtlu sosu salatanın üzerine ekliyorum ve tekrardan karıştırıyorum. Hepsi bu kadar. Gayet pratik, çok lezzetli bir salata. Plexi kaselere koyuyorum. Bu şekilde sunumu daha şık ve daha pratik oluyor. En son da ince ince havuç yaprakları kesmiştim. Onları rulo yaparak üzerlerine dekor yapıyorum. Şimdi tatlı tariflerine geçiyoruz. İlk olarak kalıpta tiramisu yapacağız. Kremasını hazırlayarak başlıyoruz. Tencerenin içerisine 3 su bardağı süt ekliyorum. Üzerine 6 yemek kaşığı şeker ekleyeceğim. İsterseniz daha fazla şeker de ekleyebilirsiniz. 1 yumurtanın sarısı, 3 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta ekliyorum. Hepsini karıştırıyorum. Kısık ateşte sürekli karıştırarak kaynayıp koyulaşana kadar pişireceğiz. Şu anda gördüğünüz gibi kıvamı çok yoğun, çok normal. 1 paket vanilya ve 1 yemek kaşığı da tereyağı ekleyeceğim. 200 gram labne ekliyorum. İstediğiniz farklı bir tuzsuz peyniri de kullanabilirsiniz. Ben en çok labne ile seviyorum tiramisu'yu. O yüzden labne ekledim. Tamamen pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırıyorum. 1 su bardağı sıcak suyun içerisine 1 tatlı kaşığı granül kahve koyuyorum. Bunu da karıştırıyorum. Kedi dillerini daha rahat batırabilmek için tabağın içerisine alıyorum. 200 gram kedi dili bisküvisi kullanacağım. Bir paket yeterli oluyor. Baton kalıba streç film sermiştim. İlk olarak biraz krema döküyorum ve kremayı yayıyorum. Daha sonra üzerine kedi dili bisküvilerini diziyorum. Aslında batırarak yapmam gerekiyordu ama çok sıcak olduğu için elim yandı. O yüzden bu şekilde dizdim. Daha sonra kaşıkla üzerine kahve gezdirdim. Muhallebiyi sulandırmıyor, hiç kuşkunuz olmasın. Kedi dili kahveyi hemen çekiyor zaten. Daha sonra kedi dili ve krema olacak şekilde kat kat malzemeler bitene kadar aynı işlemi yapıyorum. Bu tarifi isterseniz büyük boy kare borcamda da yapabilirsiniz. Tabana tamamen kedi dili dizip üzerine kremayı dökebilirsiniz. Şimdi streç filmle kapatıyorum. Bir gece boyunca buzdolabında bekleteceğim. Beklettikten sonra streçi açıyorum. Tabağı ters çevireceğim. Kalıbı çıkarttım. Şimdi dikkatli bir şekilde streçi de çıkartıyorum.
Üzerine normalde kakao serpiliyor biliyorsunuz. Ben biraz daha şekli farklı olsun diye kağıtları bu şekilde şerit şerit kesmiştim. Üzerine yerleştiriyorum ve kakaoyu böyleyken serpiyorum. Şimdi kağıtları iki ucundan tutarak dikkatli bir şekilde yukarı doğru kaldırıyorum. Böylece çok şık bir sunum elde etmiş oluyoruz. Bunu farklı tatlı tariflerinizde de uygulayabilirsiniz. Kenarlara biraz çilek ve rulo çikolata koyarak bitiriyorum. Şimdi elmalı rulo kek yapacağız. İlk olarak elmalı harcı ile başlıyoruz. Bu arada bu son tarifimiz. 6 tane elmanın kabuklarını soydum, rendeledim ve tavanın içerisine aldım. Üzerine 6 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. Elmalar iyice yumuşayana kadar pişireceğim. Elmalar piştikten sonra 2 çay kaşığı kadar tarçın ekliyorum. Biraz da ceviz ekleyeceğim. Ceviz miktarı size kalmış. Cevizi de ekledikten sonra tekrardan karıştırıyorum ve hazırlamış olduğum bu harcı yağlı kağıt serili fırın tepsisinin üzerine döküyorum. Her tarafa eşit gelecek şekilde yayıyorum. Şimdi kek harcını hazırlayacağız. Normalde ben bu tarifi 3 yumurtayla yapıyorum ama yumurtalarım aşırı küçük olduğu için 4 tane kullandım. Siz 3 yumurta olarak düşünebilirsiniz. Üzerine 1 su bardağı toz şeker ekledim. Yüksek devirde 5-6 dakika çırpıyorum. Bir çay bardağı süt ekliyorum. 1,5 su bardağı un, 1 paket vanilya, 1 paket de kabartma tozu ekliyoruz. Kekin içerisinde sıvı yağ yok, sadece süt var. Hazırlamış olduğum kek harcını elmalı harcın üzerine döküyorum. Önceden ısıtılmış 165 derece fırında yaklaşık 20 dakika kadar pişireceğim. Tabii ki her fırın farklı olduğu için dikkatli olmakta fayda var. Kek piştikten sonra başka bir yağlı kağıdın üzerine ters çeviriyorum. Ve diğer yağlı kağıdı dikkatli bir şekilde çıkarttıktan sonra sıcakken rulo yapıyorum. Üzerine pudra şekeri serpiyorum. Soğuduktan sonra dilim dilim kesip servis tabağına alıyorum. Keki yumuşacık oluyor. Elmalar altta olduğu için herhangi bir yanma problemi olmuyor. Zaten görüyorsunuz, hiçbir siyahlık yok. Gerçekten çok lezzetli, hem de ekonomik bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Soframın bitmiş hali bu şekilde. Sadece runner'ı ütülemeyi unuttum. O da artık böyle olsun bu seferlik. Umarım sizin de işinize yarar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.